Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber videomuzu bir cruise gemisinde açıyoruz. Neredeyiz? Stockholm, İsveç'ten Finlandiya, Helsinki'ye bir yolculuk yapacağım. Yaklaşık 24 saat falan sürecek herhalde. Tam emin değilim. Ama işte bir geceyi geçireceğim bir tren bileti aldım. 152 euroya arkadaşlar. Biliyorum çok pahalı ama uçak fiyatlarıyla aynıydı hemen hemen arkadaşlar. Ben de o zaman dur bir gemi seyahati yapayım, bunu deneyimleyeyim diye düşündüm. Hem de geceyi gemide geçirerek Finlandiya'da bir gün daha fazla konaklama parasını buradan düşürmüş oldum. Bu şekilde kendimce bir açıklama yapmaya çalışıyorum. Çünkü benim için de çok ciddi bir para bence sadece bir yolculuk için. Ama yapacak bir şey yok. Şimdi size birazcık gemiyi göstermek istiyorum. Böyle milleti rahatsız etmeden. Az çok böyle fikriniz sizin de oluşsun istiyorum. O halde gezelim. Şimdi buradan başlayacağım bakın arkadaşlar. Şöyle pencereler var. Tabii bizim odalarda böyle pencere yok. Bizim odalar tabut gibi. Buralar katların olduğu yer. Katlarda bu şekilde alışveriş yapacağınız arkadaşlar noktalar var. Bakın şöyle çantaymış, şuymuş, buymuş. Burada şarj için kutu ve gün içerisinde hangi etkinliklerin olacağıyla alakalı bilgiler yer alıyor. Bakın şu an bizim bindiğimiz gemi bu. Maketi yapılmış. Şöyle yerler de var. Şöyle bir balkon varmış arkadaşlar. Kocaman aslında. Şöyle göstereyim. Buraya çıkıp hava alabiliyorsunuz. Bu arada arkadaşlar hiç sallanmıyor ve gemide olduğunuzu asla hissetmiyorsunuz. Biz şu an 11 katlı bir geminin 9. katındayız. Yukarıda bayağı eğlence alanları var. Hatta sadece eğlence için bile buraya gelenler oluyormuş. Biz oralara çıkmayacağız. Bakın şöyle yukarılar falan. Bir çıkalım bakalım ne var yukarıda. Muhtemelen full kabin var ama bakın şöyle yemek alabileceğiniz noktalar. Bu arada geminin içi çok pahalı değilmiş diye okudum. Birazcık gemiyi araştırırken. Şimdi sizi odama götüreceğim. Ve gemiyle alakalı turumu burada bitireceğim. Çok da bir şey yok yani. Şöyle bir kart veriyorlar arkadaşlar. Şimdi odamız açıldı. Şöyle genel bir görüntü alayım. Çünkü tabut kadar azıcık bir alan. Şurada bir tane üstte, bir tane altta olmak üzere 2 tane yatak var. Ve hemen şurayı göstermek istiyorum. Şurada bir tane duş alabileceğiniz alan ve lavabosu var. Bir de ben varım. Ayrıca işte bir tane de televizyon var. Kullanabileceğiniz bir telefon. Ve işte benim getirdiğim bazı yiyeceklerim var. Suyum, işte çayım. Sağ olsun İsveç'te tanıştığım bir abla bana birazcık yolluk verdi. Onlar var. Artık bunları yarına kadar yerim. Yani gemi bu şekilde arkadaşlar. Kuzey ışıkları şu an bulunduğumuz Stockholm, Helsinki ve Oslo'ya uzak. Daha kuzeyde kalıyor. İnşallah bir sonraki böyle İskandinav turumuzu direkt kuzey ışıklarından kim bilir belki de buz otellerde falan kalırız. Ama onlar şu an beni aşıyor arkadaşlar. Buna bile bu parayı verirken elim titredi. O yüzden şimdilik bu kadar diyelim. O halde ben dinleneyim birazcık. Finlandiya'da görüşmek üzere arkadaşlar. Finlandiya'dayız. Finlandiya'nın başkenti Helsinki'deyim. Videoma böyle yine bir ara sokakta başlamak istiyorum. Şehrin popüler noktasından çok birazcık daha çekilmeyen noktalarıyla başlamak isterim. Sokak yapılarıyla. Helsinki ile, daha doğrusu Finlandiya ile alakalı şu bilgileri verebilirim. 5,5 milyon nüfusu var arkadaşlar.
ve Kuzey Avrupa'da bulunan bir ülke. Doğusunda Rusya var, batısında İsveç, hemen kuzeyinde ise Norveç'le komşu olan bir ülkeden bahsediyoruz. Şimdi bakın birazcık sokak yapılarını gösterelim. Sonra şehir merkezine doğru ilerleyerek şehir hakkında bilgiler sunalım arkadaşlar. Birazcık daha Finlandiya'nın ara sokaklarında dolanalım. Bakın şöyle bir sokak yapısı var arkadaşlar. Finlandiya diğer İskandinav ülkelerine göre birazcık daha düşük nüfuslu ve daha sakin. Benlik değil. Ben birazcık daha kalabalığı, canlılığı seven bir tipim arkadaşlar. Bu yüzden birazcık daha sessizliği, sakinliği seven insanlar için Finlandiya uygun bir ülke arkadaşlar. Tarihsel olarak Rusya ile beraberlik yaşamış bu ülkede arkadaşlar. Rus etkisi görülebilir bir nitelikte. Birazcık soğukluk sadece hava olarak değil, şehir mimarisine de yansımış durumda. Şehir içerisinde sadece bir tane metro var. Şöyle bir bilet alıyoruz. Dün gece aldım. Bu HSL denilen kartla Helsinki'nin hemen hemen her noktasına gidebiliyorsunuz. 3 euroya bütün şehri turlayabileceğimiz uygun bir kart. Şöyle biletle metroya gireceğiz arkadaşlar. Bu arada her yerde kebapçı görmeye devam. Nüfusun büyük çoğunluğu yaşlı. Arkadaşlar bakın şu an burada kart olanlar kartını okutuyor ama benim kartım değil. Yani elimde bir kağıt var. Bunu içeride kontrol edecekler. Yani kaçak girebiliyorsunuz ama yakalanırsak sorun büyük. Siz her zaman biletinizi alın arkadaşlar. Bir de Finlandiyalıların kul hakkına girmeyelim. Şöyle bir metro istasyonu. Bu istasyon Helsinki'deki tek metro ağı. Melanmaki bölgesi şehir merkezine 20 dakika uzaklıkta benim kaldığım yer. Bu yüzden birazcık daha sakin. Ama Helsinki'nin genel havasında bir sakinlik var arkadaşlar. Yani şehir birazcık daha diğer Avrupa ülkelerine göre sessiz ve sakin bir yer. Şöyle metrodan çıktığımızda arkadaşlar Helsinki'nin meydanı, en popüler noktası City Center. Böyle bir alan karşılıyor bizleri. Petrov'un Beyaz Zambaklar Ülkesi adlı kitabında Finliler sessiz sakin insanlar olarak biliniyor. Turistlerle konuşmayı pek sevmeyen ve kendi halinde yaşayan, kurallara uyan insanlar olarak biliniyor günümüzde. Gerçekten Finlandiya'ya baktığımızda bu resmi görmek mümkün. Çok böyle konuşmayı sevmiyor gibiler arkadaşlar. Norveç ve İsveç'e göre diyebilirim daha çok. Şimdi şehir içerisinde Senato Meydanı diye bir meydan var arkadaşlar. Sizinle oraya gideceğiz. Hava son zamanlarda şansımıza bayağı iyi. Nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu kent meydanına çok yakınım. Ama dışarıda yine çok fazla insanın olmadığı bir şehir. Arkadaşlar Finlandiya bir Avrupa Birliği ülkesi ve yaşam standartları çok yüksek. Dünyadaki en iyi ekonomilerden biri burası. Bilirsiniz Finlandiya son onayı Türkiye vermişti NATO olayında. Bundan sonra Türkiye ile ilişkileri birazcık daha artan bir ülke arkadaşlar Finlandiya. Ah çok yoruldum ya. Bir saattir aynı yeri arıyorum ama bir türlü bulamadım. Yüksek yaşam standartları ve eğitim sistemiyle küresel tanınırlığa sahip ülkelerden biri burası arkadaşlar. Ve dünyanın en temiz suyu burada bulunuyormuş. Şu ileride gördüğümüz kubbe şu an gideceğimiz Senato Meydanı'nın tam merkezi noktası. Ay bayağı soğuk esiyor ya. Sokaklar bu şekilde bakın yani temiz, sessiz, sakin, hoş bir yer. Arkadaşlar şu an Kapatori bölgesindeyim. Bakın arkamda görmüş olduğunuz turuncu çadırlarda Finlilere ait balık mezeleri, balık yemekleri satılıyor. Burası turistik olarak en önemli noktalardan bir yer. Çok kalabalık diye duydum ama şu an şansıma kalabalık değil.
Bakayım, eğer ağız tadıma göre uygun bir şeyler bulursam mutlaka deneyeceğim. Ama balık ürünlerini çok sevmediğim için belki de denemeyebilirim. Balık kokusunun çok yoğun olacağını düşündüm. Ama böyle çok yoğun bir balık kokusu yok arkadaşlar. Helsinki'nin kalbi, en kalabalık turistik bölgelerinden bir yer. En kalabalıklığa bakar mısınız? Bakalım bizim de yiyebileceğimiz bir şey varsa yiyebiliriz. Burası turistlerin en çok uğrak noktalarından bir yer arkadaşlar. Balık ürünleri, işte balık kebap falan diyor. Yemeli miyim, yemeli miyim? Deneyebilirim aslında. Genel olarak fiyatlar 10 ila 20 euro arasında. Turuncu yemek çadırlarının dışında arkadaşlar bir de şurada magnet falan alabileceğimiz yerler var. Aa, şunu çok beğendim. Hello, hi. Şöyle şunu alacağım. Şu 2 euroymuş arkadaşlar. Bakın tam istediğim şey şöyle bir 2 euro, right? Okay, bakın arkadaşlar. Şöyle bir yer, şunu ödeyelim. Böyle çeşit çeşit magnet, hediyelik eşya falan satıyorlar. Gerçekten çok güzel ve diğer Avrupa ülkelerine göre bayağı ucuza aldım. Normalde diğerlerinde 5 euroya alıyordum. 2 euroya bulunca hemen kaptım. Şöyle gidip birazcık balık yiyelim. Bakın şöyle balık ürünleri var arkadaşlar. Ama sorry. Bakın şöyle. Ama tabii hot dog sattıkları için arkadaşlar, yani domuzdan bir sosis yaptıkları için yemeyeceğim. Domuzun piştiği yerde olduğundan dolayı maalesef buradan bir şey yemeyeceğim. Bakalım burada ne satıyorlarmış. Hemen bakalım. Yine balık ürünleri mi? Ay, çilek 7 euro. Almak istiyorum ama çok pahalı arkadaşlar. Bakın şuraya. Yine böğürtlen 4 euro. 15 euroya yani deniz ürünlerini satıyorlar burada birazcık daha ve çok pahalıymış. Ya marketten almak mantıklı. Şu an burada güzel güzel var diye insanın canı istiyor ama baksanıza, kasası 8 euro. Muhtemelen 1 kilo falan. Şu patatese bak, sen büyüyeceksin de patates mi olacaksın? Ay. Bakın. Şöyle. Ben bakıyorum ona. Çok çıktılar. Siz nerelisiniz? Türk'üm abim. Neresinden? İstanbul'dan geliyorum. İstanbul. Ama aslen Muşluyum. Siz nerelisiniz abi? Sen nasıl olsun Bursa'ya gitmişsin? Bursa'da Muşlar. Çok var değil mi? Evet. Evet, var orada. Siz nerelisiniz abi? Ben Konyalı. Kululu musun yoksa? Ben Yunaklıyım. Cihanbeyli Yunak arası. İsveç'e gittim, herkes Kululu orada. Çok. Neyse, kolay gelsin abi. Gezmeye mi geldin? He. Abi iyi satış yapıyorlar bakın arkadaşlar. Bunları Türkiye'de yesek çok ucuza yiyeceğiz. Neyse. İşte Avrupa'nın size sürprizi bu oluyor arkadaşlar. Her an her yerde bir Türk'le karşılaşabiliyorsunuz. Adamın Kululu olduğunu düşündüm ama Kululu değilmiş. Ah. Pazardan çıktığınızda şu sokağa giriyorsunuz ve karşınıza direkt, şimdi arkamda göstereceğim yer gelecek bakın. Senato Meydanı diye bir meydan var arkadaşlar. Şehrin en popüler noktası, en bilindik yeri ve tarihi dokuların hepsinin bir arada bulunduğu yer bakın. Arkada gördüğümüz beyaz yapı Helsinki Katedrali. Hemen sağ tarafında, bana göre sağ tarafında hükümet binası var. Ve onun karşısında ise, bakın göstereceğim şimdi size. Burada ise Helsinki Üniversitesi var. Yine ülkenin en önemli üniversitesi ve dünyada büyük başarıları olan bir üniversite. Meydanın ortasında ise bir adamın bronz heykeli var. Kim bu? 2. Alexander, Rus çarı. Ve Rus Savaşı'ndan sonra böyle bronz bir heykeli yapılmış bu meydanın ortasına. Bu arada taksilere bakın arkadaşlar. Mercedes, Audi, Mercedes hepsi güzel araçlardan oluşuyor. Ama burada taksi pahalı arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Gelirseniz toplu taşımayı kullanın. Şöyle bakar mısınız? Gerçekten mükemmel duruyor.
Arkadaşlar mimarisine bayıldım. Muhteşem duruyor. Neo-klasik tarzda yapılmış bir yapı. Ve kubbesi arkadaşlar şehrin her yerinden görülüyor. Zaten olduğumuz yer birazcık daha meydanın yukarısında duruyor. Mimari ise çok meşhur bir mimar. Carl Engel diye bir mimar. Kesinlikle Finlandiya'ya gelirseniz ziyaret edin. Hani bana kızmayın, ha sanki Finlandiya'ya gittik de burayı mı ziyaret edeceğiz diye. İnşallah sizlere de nasip olur. Bakın şunu göstermek istiyorum. Bu üçgen Yunan üçgeni diye geçiyor ve kullanıldığı yapılarda çok güzel bir estetiklik katıyor arkadaşlar. Şu giden başörtülü hanımefendi. Az önce onların fotoğrafını çektim babasıyla, tamam mı? Ve bana bir tane hediye getirdiler. Şu an çok mutlu oldum ya. Sağ olsunlar, Arabistanlılarmış. Onları çektiğim için teşekkür babında seccade ve başörtü verdiler. Yani sağ olsunlar. Böyle şeyleri yaşadığınızda da mutlu hissediyorsunuz arkadaşlar. Katedralin hemen merdivenlerinde oturdum. Bir çikolata molası vereceğim arkadaşlar. Birazcık acıktım. Ama akşam yemeğe İzmir'de bir arkadaşım var. Onun burada abisi çalışıyor. Yemeğe oraya gideceğim. O yüzden çok da bir şey yemek istemiyorum. Paramı harcamak istemiyorum. Açıkçası Helsinki'de 2 gün için ayırdığım bütçe 50 euro arkadaşlar. Ama şu ana kadar sadece magnet aldım 2 euroya. Bir de 2 euroya Snickers aldım arkadaşlar. Şunu da söylemek istiyorum. Ben Helsinki'de 3 gün 2 gece kalacağım. Bir günümü burada yapacağım bir araştırmaya ayırıyorum. İkinci günümü, yani 1,5 günüm kalıyor. Bu 1,5 günle de birazcık şehri gezmek istiyorum ama böyle sanki bir günde bitirecekmişim gibi hissediyorum. Aslında Finlandiya'da arkadaşlar kuzey ışıkları var biliyorsunuz. Hatta buraya gelirken bazı arkadaşlarım dedi Seda oralara gidecek misin diye. Kuzey ışıkları birazcık daha ülkenin kuzeyinde kalıyor arkadaşlar. Şu an hem öyle bir vaktim yok hem de öyle bir planım olmadığı için hazırlıksız gidilmez o taraflar. Oralar çok pahalı arkadaşlar. Yani birazcık daha para toplayıp o buz evlerde kalmayı isterim. Bir dahaki bu taraflara gelişimde inşallah direkt kuzey ışıklarına gidebilme fırsatı yakalayabilirim. Arkadaşlar tramvay yolları böyle. Şimdi bakın ileride geliyor tramvay. Şu seyahat kartıyla tramvaya da binebiliyorsunuz. Herhangi bir okutma yok ama arada şey yapıyorlar, kontrol ediyorlar. Yine Helsinki'nin çok önemli yapılarından birinin önündeyim. Kaya mimarisiyle önümüze çıkan bir kilise var. Kayaların içine oyulmuş bir kilise düşünün. Yapı mimarisi olarak birazcık Emre Arolat'ın Sancaklar Camii'sine benzettim. Arkadaşlar kiliseye giriş 8 euro. Şuraya bir not yazalım. Arkadaşlar kilisenin içerisine geldik. Mükemmel duruyor. Buraya bayıldım. Helsinki'deki 1 numaralı gezi rotanıza mutlaka burayı ekleyin arkadaşlar. Çünkü mükemmel. Seda'nın mimari tarzı ne derseniz tam olarak bu. Sadelik, şıklık ve doğayı bozmadan doğayla iç içe olan yerler. Burası kilise olmanın dışında başka bir işlevle de önümüze çıkıyor. Arkadaşlar burada piyanolar falan var, müzik aletleri. Konserler de olarak şehrin kimyasına bir renk katılmış ve gerçekten bayıldım yani. Kilisenin 2. katı var. Şu an orada oturuyorum. İnanılmaz derecede güzel. Sadelik ve şıklık. Yani Helsinki'de şu an 1 numaraya koyduğum yapı bu arkadaşlar. Ziyaret etmeyi unutmayın.